Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık ipleri değerlendirebileceğiniz çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Desenlerim için de sarı, turuncu ve yeşil rengini tercih ettim. Hemen iplerimi kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Bu şekilde gayet gösterişli bir patik. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Ben sadece patiğimin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de rahatlıkla patik yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler varsa da örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Başlangıç sayılarımız kaç numara yapacak olursak olalım aynı. Hemen patiğimize burun kısmından başlayacağım hanımlar. Krem ipim ile 8 ilmek olarak. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir ilmek daha atıyorum 8. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizde hanımlar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalarımıza da başlıyoruz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi parmağıma dolayarak buraya bir ilmek attım. Son 2 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Hemen buraya da bir ilmek artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde böylece 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini normal haroşa örüyorum. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hemen buraya da şöyle ipimi parmağıma dolayarak artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bu şekilde arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde tekrar aynı şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. Ta ki şişimizde 26 ilmek olana kadar. Bu şekilde 26 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık artırma yapmayacağız. 26 ilmek olarak modelimizi öreceğiz. Şimdi hemen bu modelimize başlayacağız. Patiğimizin ön bölümündeki şu desenimiz. Toplam 6 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelde birinci sıra. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Ardından sıradaki ilmeğimi hanımlar, bakın şöyle öreceğim. İlmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden üçüncü ilmeği çıkarttım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Şimdi tekrar sıradaki ilmeğe aynı işlemi yapacağım. Bir ilmekten bu şekilde 3 ilmek çıkartıyoruz. Yan yana 2 ilmeğe aynı işlemi uyguladık. Arada 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Tekrardan bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğime de aynı işlemi uyguluyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yan yana 2 ilmeği bu şekilde ördüm. Araya 4 ilmek düz örüyorum. 3, 4. Yine aynı işlemi yapacağım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen sıradaki ilmekten de yine 3 ilmek çıkarttım. 4 ilmek düz örüyorum. 3,
4. Tekrardan sıradaki 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız. Bakın ilkinden çıkarttım. Hemen yanındaki ilmeğin içinden de 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin ön yüzde birinci sırası böyleydi. Şimdi arka yüzde ikinci sıra. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. İpim benden tarafta. Ön yüzde bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Bu ilmeklerimizi bakın şöyle sırasıyla sağ şişime aldım. İp benden tarafta. Bunları örmeden sağ şişime aldım. Aralardaki 4'er ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan bu üçerli ilmeklerimiz var. Şöyle örmeden sağ şişime alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğimiz ters örülüyor. Yeniden bu üçerli ilmeklerimizi örmeden sağ şişime alıyorum. Aralardaki 4 ilmeğimiz ters. Tekrardan bu üçerli ilmeklerimizi örmeden sağ şişime alıyorum. Burada son 3 ilmek kaldı. İkisini ters ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Arka yüzde ikinci sırayı tamamladık. Şimdi ön yüzde modelde 3. sıradayız. Turuncu ipimi ekleyeceğim. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen yanına ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Turuncu ipimin ucunu düğümleyeceğim hanımlar burada. Patiğim sökülmesin diye. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. İlk 2 ilmeğimi örmüştüm. Şu 3. ilmeğim. Tekrardan bu önde üçerli ilmekler var. Bunları örmeden sağ şişime yine alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğimi bu defa turuncu ipim ile düz örüyorum. Bu üçerli ilmeklerimi şöyle sağ şişime örmeden alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu üçerli ilmeklerimi yine örmeden aldım. Bu 4 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bu üçerli ilmeklerimi şöyle sağ şişime örmeden aldım. Son 3 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde 3. sıramız böyleydi. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Bu defa turuncu ilmeklerimi düz örüyorum. Haroşa düşüyor. İpi arka yüze doğru kendime doğru aldım. Bu üçerli ilmekleri tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. Turuncu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu üçerli krem ilmeklerimizi örmeden sağ şişime alıyorum. Turuncu ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Yine üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. Turuncu ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Üçerli ilmeklerimi örmeden aldım. Son 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini ördükten sonra ipi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Tekrar ön yüzde renk geçişi yapacağız. Ön yüzde tekrar krem ipimi alıyorum. Modelde 5. sıramız. Hanımlar ilk ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Burada 2 tane turuncu ilmeğim var. Bir de üçlü ilmeğim var. Bu üçlü ilmeğim önden gelecek şekilde, 2 turuncu ilmek arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Bu üçlü ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum. Bakın tekrar topladık bu üçerli ilmeği. Ardından şu arkadaki 2 turuncu ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de tekrardan bakın bir üçlü ilmeğimiz var. Solunda da 2 turuncu var. Bu turuncu ilmekler önden gelecek şekilde, arkadan gelecek şekilde. Bu üçlü ilmek de şöyle önden gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Önce bu ikili turuncu ilmeğimi ördüm. Ardından şurada üçlü ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Bakın ilk modeli oluşturduk. Şimdi tekrar ikinciyi yapacağız. Şu krem ilmeklerle üçerli krem ilmeklerle sağındaki ve solundaki ikişer turuncu ilmek yer değişiyor. Tekrardan şu üçerli krem ilmeğimi, üçlü krem ilmeğimi aldım. Şöyle yer değiştireceğim. Bakın şu ilk üçlü ilmeğim burada. Turuncu ilmekler arkadan gelecek şekilde, bu üçlü ilmek önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Üçlü ilmeğin üçünü bir kesiyorum. Ardından 2 turuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi de bu 2 turuncu ilmek bakın soldaki arkadan gelecek şekilde, bu üçlü krem ilmek önden gelecek şekilde tekrar şöyle yer değiştiriyorum. Önce ikili turuncu ilmeğimi düz ördüm. Ardından şu üçlü ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Hemen üçüncü modele geçeceğim hanımlar.
tekrardan yer değiştirme yapacağım. Şu üçlü krem ilmek önden gelecek şekilde şöyle üçünü bir alıyorum. Bu turuncular arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Bu üçlü ilmeğin üçünü bir kesiyorum. 2 turuncuyu ördüm. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Bakın diğer soldaki ikili turuncu arkadan gelecek şekilde şu üçlü ilmek önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce turuncuları sonra üçlü ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Sonuncu modeli yapacağız. Yine aynı yer değiştirme işlemi uygulayacağız hanımlar. Turuncu ilmekler arkadan gelecek. Şu üçlü krem ilmekler de önden gelecek şekilde üçlü ilmeklerin üçünü bir örüyoruz. Turuncularımı ördüm. Şimdi de şu ikili turuncu ilmek arkadan gelecek şekilde üçlü krem de önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Ve bu ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Tekrar üçlü ilmeğimin üçünü bir ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde 5. sıramı tamamladım. Geri dönüyorum arka yüzde 6. sıra. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Böylece hanımlar ilk modelimizi tamamladık. Her 6 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Başka bir işlem yok. Aynı model tekrar ediyor. Evet, devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bakın ilk modelimiz bu şekilde. Zaten model ördükçe kendini gösterecek hanımlar. Şu anda pek bir belirgin değil ama şimdi diğer modelleri de ekledikçe model daha net kendini gösterecek. Şimdi birlikte model iyice anlaşılsın diye ikinci modelimizi de kuracağız hanımlar. Yeşil ipimi hazırlıyorum. Aynı modeli bu defa yeşil ile yapacağız. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. Ön yüzde modelde birinci sıram. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki ilmeği de aynı şekilde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 4 ilmeğim düz. 3 ve 4. Tekrardan bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki ilmeği de aynı şekilde bir ilmekten 3 ilmek çıkacak şekilde örüyorum. Araya 4 ilmek düz. 2, 3, 4. Tekrardan bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. İkinci ilmekte de yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Araya 4 ilmek düz örüyorum. 3 ve 4. Yeniden bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelin birinci sırasını yaptık hanımlar. Arka yüzde modelimde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. İp benden tarafta bu üçerli ilmekleri örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki 4 ilmeğim ters. Tekrar bu üçerli ilmekleri örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki 4'er ilmeklerim ters. Yine bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Araya 4 ilmek ters ördüm. Bu üçerli ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime aldım. Son 2 ilmeği ters ördüm. Üçüncüyü örmeden sağ şişime aldım. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağım. Bu defa yeşil ipimi ekliyorum. Turuncu ipimi kesmedim. İkinci kez model kurarken yine aynı ipi kullanacağım diye. Şimdi ön yüzde modelde 3. sıramız. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra burada turuncu ipimin ucunu da düğümleyeceğim. İpuçlarını arka ilmek aralarına gizleyebiliriz hanımlar. Şöyle 2 düğüm attım. Şimdi 3. ilmeğimi de ördüm. Burada yine bu üçerli krem ilmekler var. Örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki 4'erli ilmeklerimi düz örüyorum. Üçerli ilmeklerimi şöyle örmeden alıyorum. Aralardaki 4'er ilmeğim düz. Sıra sonuna kadar modelimizin 3. sırasını bu şekilde yapacağız. Yine üçerli ilmeklerimi aldım. Son 3 ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde modelde 4. sıram. Kenar ilmeğimi aldım. Bu defa yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Bu üçlü
ilmekleri, üçerli ilmeklerimi ip benden tarafta örmeden alıyorum. Yeşil ilmekleri düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Bu üçerli krem ilmeklerimi örmeden şöyle sağ şişime alıyorum. Yeşillerimi düz örüyorum. Bu üçerli ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Son 3 ilmeğim kaldı. İkisini örüyorum. Ön yüzle renk geçişi yapacağım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi turuncuyu da atlatarak yaklaştırdım. Ön yüzde modelde 5. sıramız. Krem ipimle devam edeceğim. İlk ilmeğimi ördüm. Şimdi yine ilmekleri yer değiştireceğiz. Burada 2 yeşil, bir de üçlü krem ilmeğim var. Bu üçlü ilmek önden gelecek şekilde, yeşiller arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Bu üçlü ilmeğin üçünü keserek ördüm. 2 yeşilimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar burada üçlü ilmeğim var. Solunda da 2 yeşil. Yer değiştiriyorum. Şöyle. Önce 2 tane yeşilimi, ardından da bu üçlü ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Arada şöyle ilk modeli tamamladık. İkinciye geçtik. Yine yer değiştireceğim hanımlar ilmekleri. Bakın şu üçlü ilmek önden gelecek şekilde. Şu yeşiller de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Önce üçlü ilmeği keserek örüyorum. Şöyle. Üçünü bir örüyorum. Ardından 2 yeşilimi. Sonra da bu üçlü ilmeği solundaki 2 yeşil ile yer değiştirerek örüyoruz. Bu şekilde. Önce yeşillerimi, sonra da üçlü kremi keserek örüyorum. 5. sıramız bu şekilde ilerliyor hanımlar. İlmekleri açıyoruz, yer değiştirerek örüyoruz. Bu üçlü ilmeği de kesiyoruz. Şöyle üçünü bir kestim. Arkadaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Aynı işlemi yine yapıyorum. Bu şekilde. Önce 2 ilmeğimi ördüm. Sonra bu üçlü ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Sonuncu modeli yapacağım şimdi. Bu üçlü krem ile sağındaki ikili yeşili yer değiştirdim. Önce üçlü kremi burada keserek örüyorum. Bu şekilde. Üçünü bir, şöyle bir toplayayım, ilmeğimi kaçırdım. Şöyle üçünü bir keserek örüyorum. Kız ne oldu, örerken nazar mı değdi bana? Ardından da 2 yeşilimi ördüm. Tekrar bu üçlü ilmeği solundaki 2 yeşil ile yer değiştirerek sırasıyla bu ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Şöyle. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde 5. sırayı tamamladık hanımlar. Böyle geri döndüm. Arka yüzde 6. ve sonuncu sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz bu kadardı hanımlar. Kafanız karışmasın diye ilk 2 modeli baştan sona sizlere bu şekilde göstermek istedim. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın şeklimiz kendini göstermeye başladı. İlk 2 modelimizi yaptık. Şimdi aynı işlemi 3. modelle devam edeceğiz. Ben 3 renk kullandım. Sonrasında sarı ile devam edeceğim. Sizler rengarenk de yapabilirsiniz. 2 renk ya 3 renk, 4 renk, dilediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi ben bu patiğimin ön bölümünü hanımlar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. İlk ikisini birlikte kurduk. Şimdi buraya yine 4 tane daha model yapalım, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne toplamda 6 tane modelimi yaptım geldim. Şimdi buraya haroşa örgü yapacağız hanımlar. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımızı elde ediyoruz. Şu an ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi ikinci kez tekrar edeceğiz. 2 diş haroşa olacak. Bu bölüme 2 diş haroşa örelim, gelelim.
2 diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yeniden kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde bilek kesimini de yapacağız hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimle birlikte 9 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Şu bilek kesimi için ortada 8 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak. Bakın şu birinci kesimim. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek kestim. İlk 9 ilmeği ördüm. Bilek için 8 ilmek kestim. Burada da bakın 3, 6, 9 ilmek kaldı. Bu 9 ilmeği örüyoruz. Şu an yanlarda 9'ar tane ilmeğimiz var. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Öncelikle şu sol taraftaki 9 ilmek bekleyecek. Biz öncelikle sağ kenarı yapacağız. Öncelikle bu sağ kenardaki 9 ilmek ile bir diş haroşa öreceğim. 9 ilmeğimi örüyorum. Ardından geri döndüm. Tekrar buradaki 9 ilmeğimi örüyorum. 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bilek kenarından artırmalar yapacağız. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Böylece bir ilmek artırdık, 10 ilmek oldu. Arka yüze döndüm. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Yeniden son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Tekrar arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bilek kenarından bu şekilde artırmaları yapıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yeniden son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Tekrar en son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de burada 3, 6, 9, 12 ilmek oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmaya devam edeceğiz. Ta ki şişimizde 14 ilmek olana kadar, bu şekilde 14 ilmek olana kadar artırmaları yapalım gelelim. Evet, 14 ilmeğim olana kadar artırmalarımızı yaptık hanımlar bu şekilde. Artık artırma yapmayacağız. 14 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Artırma yok. Yan kenarımız 14 ilmek ile bu şekilde örülmeye devam edilecek. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Tekrar 14 ilmek ile haroşalarıma devam edeceğim. Artırma yapmıyorum. Kenarımızda 14 ilmeğimiz oldu. Artık 14 ilmek olarak kenarımızı öreceğiz. Bu şekilde. Hanımlar bakın şu başlangıçtan itibaren şuradan itibaren toplam burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşam oldu. Ben bu patiğimin şu kenarına hanımlar toplamda 17 diş haroşa ördüm. Bu benim ölçülerime göreydi. Şimdi ben buraya toplam 17 diş haroşam olana kadar örüp geleceğim. Ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Haroşa sayısını vereceğim ölçüye göre belirleyebilirsiniz. Şimdi hemen ben bu 17 diş haroşamı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, 17 sıra haroşamı bu bölüme ördüm ve geldim. Şimdi mezura ile ölçüyü vereceğim. Ona göre haroşa sayısını belirleyebilirsiniz. Bakın haroşa örgü normalde şöyle esner, açılan bir örgü. Hiç esnetmeden, açmadan şöyle düzleştirdim. Burundan itibaren bakın mezuramı sıfırlıyorum. Bu bölümü 17 santim olarak yaptım hanımlar. Daha büyük yapacak olan varsa da 18 santim olarak bu haroşalara devam edebilir. Daha küçük 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da 1 santim eksik, yani 16 santim kadar örebilirsiniz. Ölçüyü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Haroşa sayınız buna göre
birkaç sıra farklılık gösterebilir. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi ördüm, artık ön yüzdeyim. 17 diş haroşam var. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde kesiyorum. Biraz bol kesim yapalım. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlmekleri rahat çıkartmak için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. En son şu kenarımız sökülmesin diye 2 tane zincir oluşturdum. İpimizi keseceğim hanımlar şimdi. Evet. Şimdi sol kenarımıza başlayacağız. Şu iç bölümden başlayarak sağ kenar nasıl yapıldıysa solda aynı şekilde yapılacak. Öncelikle burada 9 ilmeğim var. Şu ön yüzden ipimi ekliyorum hemen. 9 ilmek ile hanımlar bu tarafa da bir diş haroşamızı öreceğiz. İpimin ucuna önce bir düğüm attım patiğim sökülmesin diye. 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa örüyorum. Şöyle ipin ucunda gizleyerek götüreceğim. Bu şekil. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Böylece bir diş haroşamız oluştu. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada da artırmaları yapacağız. Artırmalar yine bilek kenarında yapılacak. Sağ kenarı son bir ilmek kalana kadar örüp öyle yapmıştık. Bu sol kenarda da kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen öndeki ilmeğin şu haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Artırmaları böyle yapacağız. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine artırma yapmıyorum. İlmeklerimi normal haroşa örüyorum. Bu şekilde. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen öndeki ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerim yine haroşa örülüyor. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Sağ kenarın artırması, sol kenarın artırması da bu şekilde yapılıyor hanımlar. Kenar ilmeğini hemen aldıktan sonra öndeki ilmeğin haroşa kısmına girerek artırmayı yapıyoruz. Burada da yine sağ kenarımızda olduğu gibi 14 ilmek olana kadar artıracağız. Sonra artırma yapmayacağız. 14 ilmek ile patiğimizi devam edeceğiz kenarımıza. Ben bu sağ kenara toplam 17 diş haroşa örmüştüm. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Şimdi sizler de sağ kenarı ne kadar yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda tamamlayın gelin hanımlar. Evet hanımlar, sol kenarımı da tamamladım geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde kesiyorum. Patiğimizin bu kenar bölümlerini böylece tamamlamış olduk hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerini yapacağız. Yani şuraları. Bu bölümde videonun başında demiştim misinalı şiş kullanabilirsiniz diye. Ben şöyle yedek şişlerimi de hazırladım. Şimdi krem ipim ile hanımlar şu bakın yanlarda kenar ilmek yerleri var. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde ilmekler çıkartıyorum. Bakın burada 3, 6, 8 ilmek oldu. Ben bu burun kısmına kadar toplamda 45 ilmek çıkarttım. Sizler şu haroşa sayısını benden fazla ya da eksik yaptıysanız ilmek sayınız da benden birkaç ilmek fazla ya da birkaç ilmek eksik olabilir. Bu sayılarda ben şu burun kısmına gelene kadar dediğim gibi 45 ilmek çıkarttım. Bu burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet 45 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi burun kısmından da başladığımız yerden 8 ilmek başlamıştık. 8 ilmek başladığım yerden 8 ilmek çıkaracağım. Hemen şu ilk bakın buraya düğüm atmıştım biraz sıkı bu yüzden tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım buradan. Şöyle. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Yine başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartacağım. Şu başlangıç ipimizin ucunda gizleyerek götürüyorum. 4 ilmek oldu. 5. Tekrar ipi şöyle atlatacağım. 6. 7 ve son kenara girerek bir de buradan ilmek çıkartıyorum. 8. Burun kısmından da 8 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer kenara geçiyorum. Karşı kenardan 45 ilmek çıkartmıştım. Bu kenardan da yine 45 adet ilmek çıkaracağım. Yine kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkartacağım. Bu şekilde.
Şimdi şu diğer uca kadar yine diğer kenardan ne kadar çıkarttıysak ilmek, bu kenarda da aynı sayıda ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, 45 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu kenar bölümlerde de haroşa yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra buradaki ilmeklerimin hepsini düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde bakın ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 8 ilmeğimizi, sonra diğer şişteki ilmekleri şu uca gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi buradaki haroşalarımıza renkli iplerimizle devam edeceğiz. Bir diş haroşamızı turuncu ipimiz ile, bir diş haroşamızı yeşil, bir diş haroşayı da sarı ip ile yaptım. En son bir diş haroşayla tekrar krem ip ile yaptım. Yani bu kenara toplamda 5 diş haroşa yaptık. Diğer uca kadar ilmekleri örüyoruz. Geri dönüyoruz. Bir diş haroşa düşüyor. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş. Renk değiştirerek burada toplam 5 diş haroşamız olacak. İlkini zaten krem ile yaptık. Diğerini dediğim gibi turuncu, yeşil, sarı ve en son bir diş haroşayı da krem ile yapacağız. Bu bölümde toplamda 5 diş haroşamız olana kadar örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin şu kenar bölümlerindeki haroşalarımı gördüğünüz üzere tamamladım geldim. Burada 5 diş haroşam oldu toplamda. Şimdi patiğimizin taban bölümünü öreceğiz burundan başlayarak. Öncelikle ön yüzdeyim. Bu ilk şişimde 45 ilmeğim vardı. Bu ilmeklerimi normal öreceğim. Burun kısmına kadar olan bu ilk şişteki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmındayım. Burundaki 8 ilmeğimi de öreceğim. Şu 8. ilmeğim. Hanımlar, tabanımız 14 ilmek olacak. 14 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. 8 ilmeğimi ördüm. Yan şişten bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 9 oldu. Geri döndüm. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi buradaki 9 ilmeğimizi örüyorum. Şu 9. ilmeğim. Şimdi de bu şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 10 ilmeğimi örüyorum. Şu 10. ilmeğim. Bir ilmek de bu kenardan alarak ördüm. Bunu da ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Şu 11. ilmeğim, bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. Ve bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 13 ilmeğimi örüyorum. Şu 13. ilmeğim ve bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Artık 14 ilmeğimiz oldu. Kesimlerimiz başlayacak. Bu aşamada hanımlar 13 ilmek öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bu sonuncu yani 14. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıyorum. İkisini bir keserek ördüm. Kesimden sonra tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 13 ilmeğimi. Bu 14. ilmekte yan kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar 13 ilmek öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım.
Bakın 14. ilmeğim. Yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 14 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Kesim sonunda şişimizde tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı gördüğünüz üzere ördüm ve geldim. Şimdi bu 14 ilmek ile patiğimizin şu arka topuk bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı böylece. Şimdi hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine, yani bakın sarı var. Sarı kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Hemen burada da şu sarı kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şöyle. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Şimdi de yeşil kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Burada da bir sonraki, yani yeşil kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk kısmını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi yine ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Patiğimizin bu örgü bölümünü böylece tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde hepsini keseceğim. Ardından kenar tığlamalarımızı yapacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 de zincir çektim. Artık krem ipimi kesiyorum. Hemen iplerimizi gizleyelim. Diğer kenardan kalan ipimiz vardı. Şöyle arka ilmek aralarına girerek iplerimi gizliyorum. Hemen şu ipimi de gizleyeceğim. Evet, şimdi kenar tığlamamızı yapacağız hanımlar. Şöyle göstereyim. 3 sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. İlk sırasında sarı ipimi kullanacağım. Öncelikle şöyle sarı ipimi alıyorum. Sarı ipim ile bir ilmek oluşturacağım. Şöyle. Topuğumuzu bitirdiğimiz yerden itibaren ilmeğimi buraya sabitleyeceğim öncelikle. Şöyle. Yapacağımız işlem şu. Hanımlar, ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Sık iğne tekniği yapıyoruz. Çok sıkı yapmayalım hanımlar. Biraz gevşek yapalım. Yoksa patik boğazı dar olur. Patik ayağımıza zor girer. Bakın şöyle gevşek bir şekilde ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde kenar tığlamamızın ilk sırasını yapacağız. Patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Hemen bu sarı ipimin ucunu gizleyeceğim. Böyle sarı ilmek aralarına girerek şöyle zincir tekniğiyle sıkılıyorum ucunu ipimin. Bu şekilde
kenar tığlamamın ilk sırasını tamamladım. İkinci sırasında da yeşil ipimi kullandım hanımlar. Şimdi de yeşil ipimi ekleyeceğim. Öncelikle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Sarı kenar tığlamasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Öncelikle yeşil ilmeğimi buraya sabitledim. Yine ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine, yani sarı sık iğnenin içine batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yine sarıyı nasıl yaptıysak yeşili de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Böyle. Yine ilk başladığımız yere kadar patiğimizin çevresini dolanıp gelelim. Evet hanımlar, yeşilli de kenar tığlamamı tamamladım. Tıpkı sarıda olduğu gibi hemen ucunu kesip arkaya düğümledim, gizledim ipimi. Son sıramızda da turuncu ipimizi kullanacağım. Yine bir ilmek oluşturuyorum şöyle turuncu ipim ile. Yine bu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya sabitliyorum. Şu bölüme. Bu defa ters sık iğne yapacağız hanımlar. Geri geri gideceğiz. Bakın, bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Ters sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızın son sırasını bu şekilde yapıyoruz. Geri geri gidiyoruz. Dilerseniz, yani bu zorunuza gidecek olursa normal diğer ilk yeşil ve sarıyı yaptığımız gibi de yapabilirsiniz bu 3. sırayı. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin çevresini dolanalım gelelim. Evet hanımlar, turuncu rengimle de kenar tığlamamı tamamladım geldim. İpimin ucunu kesip arkaya gizledim. Bu şekilde hanımlar, patiğimizin görüntüsü. Haroşa örgü olması sebebiyle de gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşunu da görelim. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da işte bu şekilde. Mankendeki duruşu. Şöyle. Diğer yandan duruşumuz bu şekil. Tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.